Selam arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Skandinav tipi bir bıçağı su taşı kullanarak nasıl doğru şekilde bileyleyebileceğimizi detaylı olarak anlatacağım. Ayrıca sadece yüzeysel keskinlik değil, mikroskobik düzeyde nasıl net bir ağız elde edilir, çapak kontrolü nasıl yapılır, bunlardan da bahsedeceğim. Elimde klasik Scandi Grind dediğimiz, geniş yüzeyli bir başkraft bıçağı var. Bu tarz bıçakların en büyük avantajı, sabit bir bileme açısına sahip olması. Yani bıçağı bileyleme taşına yatırdığınızda, doğru açıyı zaten otomatik elde ediyorsunuz. Bugün 400, 1000, 3000 ve 8000 giritlik bir su taşı kullanacağım. Su taşları, özellikle ince işçilik isteyen bileme işlemlerinde tercih edilir. Çünkü hem kesici ağız daha temiz oluşur, hem de taşın kendi yüzeyi sürekli olarak temiz kaldığı için daha tutarlı çalışır. Su taşını bileme işleminden en az 10-15 dakika önce suya yatırmak önemli. Taş suyu, kabarcık çıkarmayı bırakana kadar bekleyin. Çünkü taşın içi suyla doymadan bilemeye başlarsanız, hem taş zarar görür, hem de bıçağa düzgün ağız veremezsiniz. Şimdi bıçağın geniş yüzeyini taşa tamamen yatırıyorum. Açı ayarlama derdi yok. Çünkü Scandi bilemelerde tüm yüzeyi taşa yatırarak bileliyoruz. Önce bir yön boyunca, yani bıçağın kesme yönünde, sabit baskıyla taşı boydan boya tarıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu: baskı kontrollü olmalı. Fazla bastırırsanız, taşı hızlı aşındırırsınız ve mikroskobik düzeyde düzensiz bir ağız oluşur. Taşla çalışırken, yüzeye belli aralıklarla su serpmeyi unutmayın. Su hem taşın serin kalmasını sağlar, hem de metal partiküllerini taşın yüzeyinden uzaklaştırarak düzgün bir kesici ağız oluşmasına yardımcı olur. Birkaç geçişten sonra, bıçağın işlenmeyen tarafında parmakla hissedilebilir çok ince bir çıkıntı oluşur. Buna çapak denir. Bu, taşın bıçağı başarılı şekilde aşındırdığını gösteren çok önemli bir işarettir. Çapak hissettiğinizde yön değiştirip bıçağın diğer yüzünü aynı yöntemle bileyleyin. Ama dikkat! Çapağın diğer tarafa geçmesi yeterli değil. İşlemi, her iki yüzde de çapak tamamen kaybolana kadar, yani bıçak ağzı taş üzerinde mikroskobik düzeyde birleşene kadar devam ettirin. Son adımda, çapakları almak ve ağzı hizalamak için her iki yüzeye çok hafif dokunuşlarla birer geçiş yapıyorum. Bu aşamada taşın üzerinde neredeyse kendi ağırlığı kadar baskı uyguluyorum. Bu mikroskobik bileme, bıçağın sadece keskin değil, aynı zamanda daha uzun süre keskin kalmasını sağlar. Şimdi geldik işin cilasına. Stroplama, yani deri kayışla son parlatma. Bu işlem, taşla bileyleme sonrası kalan mikroskobik çapakları temizler ve kesici ağzı adeta cilalar. Deri kayışın üzerine isterseniz krom, oksit ya da yeşil bileme pastası sürebilirsiniz. Ama sade deri de yeterlidir. Bıçağın ağzını deriye ters yönde, yani kesmeyecek şekilde yatırıyorum ve bıçağı deri boyunca çekerek kaydırıyorum. Her iki yüzeye 10-15 kez uygulamak yeterli. Bu işlemle bıçağın ağzı son kez hizalanır ve mikroskobik düzeyde parlatılmış olur. Keskinliği test etmek için bir kağıt kesebilirsiniz. Ya da bıçağın ağzını ışığa tutarak mikroskobik pürüzleri kontrol edebilirsiniz. Işığı düzgün yansıtıyorsa, çapak yoksa ve strop sonrası bıçak sessizce kesiyorsa artık işiniz tamamdır. Evet arkadaşlar, bu videoda su taşı ile Skandinav tipi bir bıçak nasıl bileylenir, mikroskobik keskinlik nasıl elde edilir ve son olarak deri kayışla nasıl cilalanır, hepsini adım adım anlattım. Bu teknikleri doğru uygularsanız bıçağınız sadece keskin değil, aynı zamanda güvenli ve uzun ömürlü olur. Sorularınız varsa yorumlara yazın. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Beğendiyseniz videoyu beğen tuşuyla ödüllendirin. Kanala da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Doğayla kalın.
Bıçağınız da her zaman jilet gibi keskin olsun. Ama video daha bitmedi. Aynı mantıkla baltamın ağzını açıyorum. Onun ağzı biraz daha bozulduğu için 400 giritlik taşla başlıyorum.